Merhaba gençlik, ben Baba Karo, tekrardan yeni videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni, bir basın, arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Eğer ki başka bir onda bu videoyu izliyorsan lütfen beğeni at, dislike atma. Benim videolarım, lütfen bana destek olun, beğeniyle beraber dislike atmayın. O yüzden haydi geçelim. Arkadaşlar, en kudretli imparatorluk başladı. KD 42. KD 42 buradayız arkadaşlar ve sonunda bizim KYK'da başladı. Şimdi böyle kemikleri böyle ısıtıyoruz abi. Neler olmuş, neler olmamış, biz neyiz, biz kimiz derken karşımızda direkt KD 13 çıktı. KD 13 güçlü bir krallık ve eşleşmede bize denk gelen bir krallık olarak tanıtılmış. Bu fena bir şey. Demek ki çok güçlüler. Birinci günümüz başladı ve birinci günde kaynak toplama, herkes deli gibi bir kaynak topluyor ve biz 1 milyar 930 milyon bir puanla tabii ki öndeyiz ve KD 13 1 milyar 730 milyon puanla tabii ki ikinci sıralamada. Birinci sıralama, daha doğrusu aktiflik değerinde, ya hatta daha doğrusu low spender, az para harcayan ya para harcamayan oyuncuların yüzü daha fazla güler. Bu aşamada artık böyle bir şey yapabiliyoruz. Niye? Çünkü sadece kaynak toplamaktır. Bir balina, bizim krallığımız gibi bir balina bu işlere çok fazla uğraşmıyorlar daha doğrusu. Her ne kadar da iyi bir krallık olursak, her ne kadar da inanılmaz olsak ama böyle. İkinci aşamamız tabii ki birim eğitimi. Birim eğitiminden ya kabile öldürme, yani barbar kesmesiyle hızlandırıcı tüketici ve güç artışıyla tabii ki bunlardan biz büyük bir farklar yaratabiliriz arkadaşlar. Dilim dönmüyor bazen, kusura bakmayın, heyecanla. Çünkü ben de sizinle beraber bu videoları çekiyorum böyle düz yani. O yüzden ikinci aşamada büyük bir fark yaratabileceğimizi eminim ve inanıyorum bunda. Kabile öldürmede yine de yaparız. Ya, hızlandırıcı tüketimi kesinlikle ve kesinlikle buna hemfikirim yani. Biz her türlü yani burada e, kazanan tarafından söylemek istemiyorum ama inanın ki böyle olacak yani. Burada pekala biz 13 krallığına geçebiliriz diye düşünüyorum yani. Tabii ki büyük konuşmak hiçbir zaman güzel değildir ama çok güçlü olduğumuz tabii ki ortada. Bu krallığın sıralamalarından, ya bu krallığın her şeyine bakarken arkadaşlar çok şeyler olacak. Peki ben kendimi hazırladım mı? Hazırladım. Bu hazırlamalar nasıl olacak? Bu hazırlamalar da size söylüyorum. İlk başında bizim birinci sezonumuz bitti ve ikinci sezonumuza gittik. İkinci sezonunda bazı şeyler, yani en kudretli valiler girerken arkadaşlar bazı şeyleri hazırlamamız lazım. Örnek veriyorum, hesabımızda hızlandırma, hesabımızda kaynak, hesabımızda komutan yani kahraman, hesabımızda ekipman ve bu tarz şeylere çok çok daha fazla önem vermemiz gerekiyor. O yüzden ben elimden geldikçe bu son günlerden kaynak toplamaya başladım ve kaynak topladım. Tabii ki onunla beraber ardından ben birçok bina ve teknolojiyi de yükseltmeye çalıştım. Niye? Çünkü en kudretli imparatorluk geliyor ve orada benim fark yaratmam lazım. Yani askerlerim ya herhangi bir şey bir fark yaratabileceğimi düşünmem lazım. O yüzden arkadaşlar ben size böyle söyleyeyim. İlk başında ben karaka hazırlıkları ya en kudretli imparatorluğu değerinde neler yaptığımı söyleyeyim size. İlk başında tek kıta çıkacağım ben. Yani tek kıta açık alanda savaşacağım. Ve bu tek kıtam Belo ve Attila ve Mulan olacak. Peki burada hangi komutanlarım olacak? Yani burada Belove'yi ben ilk olarak bırakıyorum. İkinci olarak tabii ki Attila olacak. Ve üçüncü olarak da tabii ki Mulan olacak. Mulan gerçekten güzel. Belove ile ve Attila ile gayet uyumlu bir şekilde çalışacak. Mulan'ın her şeyi 40 seviye, 120 seviye kendisi. Ekipmanları da gayet sağlam. Burada Attila da yine aynı şekilde ve Belove de böyle. Tabii ki ekipman derken taslağım yok. Gerçekten taslaklarda ben çok çok büyük bir şanssızlık yaşıyorum. Her hafta da ağlıyorum ama aynı şekilde hiçbir taslak gelmiyor bana. Bunun da nedeni bilmiyorum. Bir kıta böyle olacak. Yani kıtamı böyle dizdim ve ekipmanlarım da böyle bir şekilde, bir efsanevi, Attila'm da birinci efsanevi, ikinci, üçüncü komutam da böyle bir şekilde üç efsanevi bir tane morla ben bu açık alanda savaşırım bu kıtayla. Tabii ki diğer kıtamda birisi kılıçlar olacak. Yani kılıçlar derken arkadaşlar böyle bir şekilde ben kıtaları size göstereyim. Hatta böyle bir izah edeyim ben size. Şimdi burada bir kıtayı çıkartırken arkadaşlar böyle kıtalarım böyle bir şekilde ben çıkacağım. Yani burada Belove, Attila, Mulan birinci kıtam olacak açık alanda. İkinci kıtam Guanyu, Harald, bu hanımefendi olacak. Üçüncü kıtamda tabii ki bunlar sadece arkadaşlar bu 4-5 kıtamda hiçbir şey yaramaz. Yani daha güçlü değiller. İkinci kıtam yani güçlü. Üçüncü kıtam güçlü.
Yani ikinci kıtam güçlü daha doğrusu. Süvari kıtam da güçlü. O yüzden bu 2-3 kıtayla ben daha fazla reinforce yapacağım ve rallileri de ya garnizonları ben dolduracağım. Askerlere gelirken arkadaşlar burada askerlerde ben biraz hızlandırmaya hatta çantaya bakarız. Çantada ben biraz fazla kaynağım yok. Yani fazla kaynağım yok. 50-60 milyon 70 milyon bir kaynağım var. Bunlardan hariç tabii ki bunları da dizeriz. Hızlandırıcı olarak ben hızlandırmacıyı çok fazla kullandım. Yani böyle bir şekilde ben hızlandırma olarak ortak hızlandırmam 11 gün var. O 3 gün 4 gün inşa var. 10 gün araştırma hızlandırma var ve 30 gün eğitim hızlandırıcım var. Tabii ki bu 30 günü ben çok iyi değerlendirmem lazım bu aşamada imparatorlukta. Çünkü ben bir ton ödül almam lazım. İyileştirme hızlandırması bence yeterli diye düşünüyorum ben kendim için. Yani bu KYK'da. Demircilik hızlandırıcıyı da tabii ki ekipmanlar yapacağız arkadaşlar. Böyle bir şekilde. Biraz daha ben ekipmanlara odaklandım ve ekipmanları VIP Shop'tan bile artık almaya başladım. Yani burada elimden geldikçe hepsini alıyorum ve bunları yükselteceğim. Mesela burada 9 tane bunlardan aldım arkadaşlar. 9 tane yeşil geldi. Ve sonra ekipmanları yükseltirken tabii ki bazı şeyleri de yapacağız. Buradan da 195, 14, 55 tane var. Artık ne zaman 55'i yapacaksak onu da fark yaratıyor. Burada yüzüklerden hiç yüzüm gülmedi. Onu da şanssızlığımdan bahsediyorum. Burada ekipmanlarda ya komutanlarda tabii ki ben söylediğim gibi yani güzelliklerimi yaptım. Buradan da savunma ve saldırıları tabii ki her ikisiyle beraber savaştan kullanıyoruz. Ben bunları da aldım. Diğerden de pek bir şey kalmadı. Yani buradaki bu komutanlar hiçbir şey yaramaz. Işınlamalarım tabii ki hepsi duruyor buradan. Ve buradan da tabii ki diğer şeyleri, küleleri falan yükseltmesi için yapıyoruz. Ekipman komutanlarımı zaten 3 tanesinde 20 seviyeye rahatlıkla çıkarttım. Askerlere bakarsak arkadaşlar, askerlere geçersek buradan böyle bir şekilde eğit derken arkadaşlar buradan mesela benim T5'imi açmışım mesela. Suara'nın da T5'ini açmışım burada ve burada bu şekilde 9000 T5'im var. 115.000 T4'üm var. Tabii ki 24.000 yine de Suarem var. Buradan da yine çaylak Suarem var da 2 ve T1'im de var. Bu Suareler yani Suara'nın T5'ini açmışım. Okçu T5'i tabii ki bende vardır arkadaşlar. Eğit derken arkadaşlar burada 264.000 T5'im var. T4'üm T5'im var. Evet T4'üm ben buradan 0 var. Bunlar diğerleri de hepsi 0. Çünkü ben hep T5 ürettim. Burada eğer ki mızrakçı ve şeyle geçersek arkadaşlar böyle bir şekilde 8 derken buradan da T4 tabii ki var. Ve bu T4'lerden ben T5'leri çıkartmaya çalıştım aslında. Burada hızlandı derken hızlandırmaları kullanmıyorum. Çünkü eğitim hızlandırmasıyla böyle bir şey yapmak istiyorum. Ama eğer ki teknolojiye bakarsak araştırmadan ben burada direkt artık okçuyu da mızrakçıyı da çıkartmak istedim Suare ile beraber ve eğitim hızlandırıcılarım 30 günümü ben direkt bu ikisine basacağım ve daha fazla bir şekilde krallıkta katkım olacak. Her ne kadar da düşük olsa benim katkım önemlidir. Ya başka bir oyuncunun katkısı önemlidir. Hastanemi de yükseltmişim 22 seviye. Onu da artık yavaş yavaş biraz daha yükseltmem lazım ki iyileştirmem. Yani burada hastane kapasitem bir anda bir düşmesin. Çünkü bu KVK'lardan özellikle yapıştırırlar ve bir daha da kalkamazsın. 8 milyon güçle pek fazla bir şey yaramaz daha doğrusu. O yüzden bir şey diyemiyoruz bunlardan. Ben kendi hesabımı kendi adıma baya güzel bir şekilde toparlamışım. Açık alanda benim gereken her şeyim var zaten. Biraz daha seviyeleri düşük olduğu için çünkü yeni bir krallığız. Ve yeni bir krallıktan da inanın ki bu kadar komutanı 120 seviyede çıkartmak böyle kolay kolay değil. 1, 2, 3, 4, 5 tane komutan 120 seviyeye gerçekten kolay bir iş değildir. Ve çok fazla bir aktif olman gerekecek. Ama elimden gelenin en iyisini yaptım. Burada Galata'yı da mesela 5-5-5-1 yaptım. Burada Guanyo mesela düşük kalmış çünkü bir şey yapamadım arkadaşlar ve bunu da aynı şekilde becerileri ilk başında ben Belova'yı mesela becerileri yükseltmem lazım. 40 seviye olması gerekiyor KVK için ve bunu da yapacağım. Eğer ki siz de bir KVK'yı öğrenmek istiyorsunuz ya bir KVK'yı oynamak istiyorsunuz kesinlikle bu tarz şeyleri hepsini yapman gerekiyor. Ekipmanlardan düşük kaldık arkadaşlar. VIP mağazasından mecbur bir şekilde böyle her hafta ben bunları artık almak zorundayım. Yoksa hiçbir şekilde yani yetişemem arkadaşlar. Yeşilleri falan. Yani VIP'nin değeri artık gün gittikçe daha fazla oluyor ve bunu da unutmamalıyız. O yüzden ben de her ne kadar da düşük olursa yine de VIP 6 7'den elimden geldikçe yani VIP'ye yükseltmeye çalışacağım. Hatta burada 86 biniz. Şimdi 86 binsek burada bir de yine yayının bu videonun şerefine bir 90 bin olalım. Tamam. Buradan da bir tane daha bin. Evet. 88.600 bir tane 500 daha vuracağız. Tamam mı? Bir tane 500 daha vurduk mu? Evet. Bir tane 500 daha.
Bir tane daha 590.000. Tamam, VIP 7 olduk artık yani. VIP 7 de olduk ve bu şekilde VIP 7'ye biz tam eğitim hızımızı da alacağız. Eğitim hızı ile beraber 30 gün 40 gün hızlandırmamızı da oradan tüketiriz. Ve her ne olursa olsun bu kadar katkımızı bulundururuz. Peki arkadaşlar, siz gerçekten ne düşünüyorsunuz? Yani sizin hesaplarınız ne durumda? Yorumlarınızı bekliyorum. O yüzden bunları merak ediyorum ve sizinle beraber ben de gelişiyorum. Herhangi bir şey yok. Yani bu oyunu beraber öğrenmeye çalışıyoruz her ne olursa. O yüzden bir beğeni sizden gerçekten rica ediyorum. Arkadaşlar, bu video buradan bitti. Ben kendi hazırlıklarımı yapmışım. Eğer ki bir yanlışım varsa da kesinlikle yorumlardan bir yapıştırın. Abi bunun yanlışındır. Kardeşim bunun yanlışındır. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.